Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer ile Mikael Tal arasında 1959 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Tal hakkında olabilir, Fischer hakkında olabilir yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz başlayalım. Fischer beyazlarda, Mikael Tal ise siyahlarda. Ben bu sefer Tal'ın tarafından analiz yapmaya gayret edeceğim diyerek isterseniz şimdi başlayalım. E4 hamlesi gelmiş Fischer'dan. C5, at F3, D6, D4, CD4, at D4'ten sonra at F6, at C3 ve burada 6 hamlesinden sonra Tal'ın Najdorf tercihini görüyoruz aslında. Burada şimdi fil C4 hamlesi Fischer tarafından oynandığında ise Tal burada E6 yapmayı tercih etmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi E6 hamlesinden sonra Fischer'ın hamlelerine bir bakacak olursak ya fil E3 ya da fil B3 oynanmalı diye burada aslında yorum getirebiliriz. Burada Fischer fil B3 tercih etmiş. B5 hamlesinden sonra F4 ve burada B4 hamlesinden sonra at A4 gibi bir hamle gelmiş Fischer'dan. Şimdi Tal'ın burada yapabileceği iki tür bir hamle, aslında iki türlü hamle var diyebiliriz. Birincisi fil B7, ikincisi de özür diliyorum vezir C7 hamlesi oynanabilir sevgili arkadaşlar. İki hamlenin de aslında etkili olduğunu ifade etmeliyim ama fil B7 hamlesi yerine siz vezir C7'yi tercih ederseniz sizler için daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Peki burada Tal neyi tercih etti diye bakarsak burada at E4 hamlesini tercih etmiş sevgili Tal. Şimdi burada beyazlar için önerilen en doğru hamle kısa rok hamlesi ve Fischer bunu yapıyor. Şimdi baktığımda burada Tal G6 gibi bir hamle yapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Açıkçası ben Tal'ın böyle bir hamle yapacağını beklemiyordum. Çünkü burada sizler için daha iyi olan D5 veya at F6 hamlesini yapmanız size daha iyi sonuçlar verecektir. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ben D5'i neden yapayım? Hani fil B7 gibi bir amacım yok muydu? Ya da öyle bir hamlem yok muydu? Evet, aslında ileride yapabileceğiniz bir hamle ama şu anda D5'i veya at F6 yapabilmeniz daha sağlıklı gözüküyor arkadaşlar. Hani böyle ifade edebilirim aslında. Ama burada en sağlıklı hamle at F6 da olabilir pek tabii. Tamamen bilgisayarın önerdiği hamleye bakarak söylüyorum. Burada şimdi G6 hamlesi oynandıktan sonra aslında Fischer'a bir fırsat çıkıyor. Yani bu fırsat ne diye baktığınızda fil E3 gibi bir fırsat çıkıyor ama burada Fischer da zannediyorum bu fil E3 hamlesini kaçırmış olacak. F5 gibi bir hamle yapıyor sevgili arkadaşlar ve burada aslında çok kritik bir söylemem gereken bir durum var. Burada Fischer ve Tal'ın aslında karşılıklı olarak yaptığı hamleler çok önemli. Şimdi F5 hamlesinden sonra burada en doğru hamle GF5 hamlesi. GF5'ten sonra çok dikkat ediniz. Fischer'ın yaptığı hamle arkadaşlar tek doğru hamle. Bundan başka hamle yaparsanız direkt aslında üstünlüğü siyahlara kaptırmış oluyorsunuz. Fischer bu sebeple aslında benim bu çok beğendiğim hamleyi gözden kaçırmamış ve bu hamle sevgili arkadaşlar at F5 hamlesi. At F5 hamlesinden sonra siz EF5 gibi veyahut da artık fedayı kabul etmeyi vezir C7 yapsanız bile beyazlar burada çok üstün kalıyor ve şahın zayıflamasına aslında şahit oluyoruz burada. Şimdi peki yani at F5 güzel. Tal'ın buna bir cevabı yok mu diye düşündüğünüzde kale G8 gibi bir cevap verdiğinde bu sefer Fischer ikinci hamleyi vuruyor. Ve bu aslında dikkat ediniz yine tek doğru hamle fil D5 hamlesi ve Fischer burada muhteşem iki hamleyi üst üste oynayarak aslında burada çok güzel bir karşılık vermiş oluyor. Siyahların hani bu yapılan G6 hamlesine gerçekten iki tane mükemmel bir yanıt verildiğini ben düşünüyorum şahsen. Şimdi burada fil D5 hamlesinden sonra en doğru hamlemiz kale A7, fil E4, F5'ten sonra fil F5, kale E7, fil C8, vezir C8'den sonra burada Fischer fil F4 gibi bir hamle oynuyor ve sevgili arkadaşlar gerçekten satrancın yani artık nasıl diyelim buna doğası diyelim.
Ne kadar mükemmel hamleler yaparsanız yapın, tek bir yanlış hamleniz, tek bir soru işareti çekmeniz bile bütün konumu, ya bütün üstünlüğünüzü alıp götürebiliyor. Ve Fischer'ın fil F4 hamlesi aslında böyle olmuş. Fil F4 hamlesinden sonra burada aslında Tal'ın hamlesine de değinmem lazım. Vezir C6 yaptığınızda konum tamamen neredeyse eşitlenmiş oluyor sevgili arkadaşlar ve gerçekten satrancı aslında sevmemizin veyahut da seviye oluşumunda sebeplerinden biri bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir oyun diye düşünüyorum bu sebebinden ötürü. Şimdi burada vezir F3 hamlesinden sonra vezir A4, fil D6, vezir C6, fil B8, vezir B6 şah, şah H1, vezir B8'den sonra burada Fischer'dan vezir C6 gibi bence biraz yanlış bir hamle gelmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi kale D7 hamlesinden sonra kale A E1, fil E7 ve burada bence Fischer'ın tekrardan yanlış hamlesi olduğunu düşündüm. Kale F7 gibi bir hamleden sonra burada ne planladığını gerçekten anlamadım. Burası bana tuhaf geldi. Çünkü siz şah F7 aldıktan sonra burada siyahların üstün kalmaması mümkün değil arkadaşlar. Hani acaba böyle bir hamleyi hata olarak mı yaptı yoksa kafasında bir plan mı vardı diye düşündüm de açıkçası ben pek anlam getiremedim. Fischer burada oyun ortasında ve hatta başlangıçta açılışta diyelim muhteşem hamleler yapmasına karşın oyunun sonuna doğru yaklaştıkça böyle enteresan hamleler görmemiz biraz tuhaf. Neden olduğunu gerçekten bilmiyorum. Belki de bir rahatsızlığı vardı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada vezir D7 hamlesi de yapılabilirdi tabii ki ama burada vezir E6'yı tercih ediyor Fischer. Şah F8'den sonra burada vezir D7'yi almayı tercih etti. Vezir D6, vezir B7 hamlesinden sonra burada Tal'ın aslında belirgin bir üstünlüğünü görüyoruz. Fil üstünlüğüne karşın burada Fischer'ın terk etmemesinin sebebi tabii ki 3 tane piyonun varlığı. Bu piyonun varlığı ve tabii ki kale ile vezirin de aktifliği aslında bence burada etkili. Fischer burada zorlamaya şansını tabii ki devam edecek. Şimdi kale G6 hamlesinden sonra C3, A5 ve vezir C8'den sonra şah G7, vezir C4, fil D8, CB4, AB4'ten sonra G3, vezir C6, kale E4, vezir C4 ve kale C4'ten sonra vezir takasları da gerçekleştikten sonra kale fil kale oyun sonuna doğru artık yaklaşıyoruz sevgili arkadaşlar ve buralar bence Tal'ın da aslında yapacağı doğru hamleler açısından ve Fischer'ın da aslında yaklaşımından ötürü çok önemli diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada kale C4 hamlesinden sonra bizler için yani siyahlar için önerilen tek iyi hamle var ve Tal bunu aslında çok güzel bir şekilde yakalamış. Bu hamle kale B6 hamlesi. Şah G2 ve Şah F6, Şah F3 gibi üst üste ustalarımızın soru işareti çekmesinden sonra burada Şah E5 oynanmış Tal tarafından. Şimdi siyahların aslında amacı burada belli. Bu iki piyonun bir şekilde üstünlüğünü kırabilmek yani daha doğrusu bu piyonları bir şekilde toplayabilmek ve tabii ki buradaki iki piyonu tek piyona karşı üstünlük sağlayan beyazların bir şekilde hani iki taraflı bir mücadele yaşanacak diyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şah E5'ten sonra şah E3, fil G5 şah, şah E2, şah D5, şah D3 hamlesinden sonra fil F6. Dikkat edin piyonlara dikkat ediyoruz. Kesinlikle beyazlar korumaya çalışacak. Tabii ki korumaya çalışırken de siyahlar kendi durumlarını aslında iyileştirmeye hatta geliştirmeye çalışacak. Örneklerini göreceğiz belki de birazdan. Kale C2 hamlesinden sonra fil E5. Dikkat edin fil E5 çok kritik. Aslında kale H6'ya da bir nebze ön ayak olabilir. Tabii ki kaleyi buradan sökmeniz şartıyla bir şekilde sökmelisiniz de. Fil E5'ten sonra kale E2. Kale F6 hamlesinden sonra kale C2, kale F3 şah ve burada şah E2 hamlesinden sonra kale F7, şah D3, fil D4 hamlesinden sonra A3, B3
Ve burada zaten kale C8, fil B2'den sonra siyahların artık piyonu nasıl durduracaksınız? Gerçekten aslında Fischer'ın burada yavaş yavaş konumunun çöktüğünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Burada biraz daha direnmeye devam ediyor tabii ki Fischer. Şimdi kale D8 hamlesinden sonra şah C6, kale B8, kale F3 şahtan sonra şah C4, kale C3, şah B4, şah C7, kale B5, fil A1 hamlesinden sonra burada A4 oynadıktan sonra Fischer maçı terk etmeyi tercih ediyor sevgili arkadaşlar. Peki neden terk ediyor? Öyle bir soru soralım kendimize. Çünkü arkadaşlar burada Tal'ın artık kaçırmayacağı kesin bir fırsatı var. Peki bu fırsat nedir? B2 hamlesi arkadaşlar. B2 hamlesinden sonra şah C3 oynarsanız B1 vezirden sonra şah çektim. Dikkat edin, kaleye de bir şekilde bir yönelim var ama tabii ki almayacağız bunu. Şah D2 hamlesinden sonra vezir A2 ve burada şah aslında E3 hamlesinden sonra burada piyonu da alabilirsiniz ama vezir A3 oynamanız daha sağlıklı. Şah E2 hamlesinden sonra ise vezir A4 alarak aslında yolunuza rahatlıkla devam edebilirsiniz ve bu kaleyi almamanız aslında ilerleyen safhalarda mümkün değil. Yani bu kaleyi muhakkak alacaksınız sevgili arkadaşlar. Diyerek aslında Fischer da öngörmüş olacak ki A4 hamlesinden sonra terk etmiş sevgili arkadaşlar. Diyerek aslında analizimizi sonlandırabiliriz sevgili arkadaşlar. Fischer bahsettiğim gibi açılış ve oyun ortasında çok güzel oynasa da oyun sonunda bir bozulma olduğu için açıkçası bu maç ilgimi çekti ve Tal'ın da aslında bu fırsatları değerlendirme şekli ve oynadığı hamleler çok hoşuma gittiği için bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Diyerek umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Diyerek isterseniz videomuzu sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Fischer hakkında olabilir, Tal hakkında olabilir ya da bu maç hakkında olabilir. Düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.